Merhaba arkadaşlar, ben Baba Karot. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzda oldukça güzeldir. Tekrardan KVK 1'in bir balinası veya bir krakeni bulduk ve onun hesabını inceleyeceğiz. Yani KVK 1'de T5 oynaması hep ayrı bir şeyler vardır. Yani parasal olarak çok büyük bir harcama yapması gerekiyor. Savaşmak için de aynı şekilde farklı bir şekilde bir zevk alıyor bu hesaplar. Ancak bakalım bu hesaplar neler vardır neler yoktur. Yani tahminleri ortadan bir söylerim, bakalım ne kadar bir harcama yapmıştır. İlk başında bir hesabı bir gezelim, bakalım neler var. Hesap VIP 17 61 milyonluk 96 günde. Yani 96 günde 61 milyon VIP 17 ve VIP'deki olan tüm paketler satın alınmıştır. Çok sağlam bir şekilde size söyleyebilirim. Yani başarılı bir VIP seviyesi vardır. Benim neredeyse 1800 günde yaptığım VIP seviyemde adam 96 günde, belki daha erken bile bir şekilde, yani daha erken değil. Bugün büyük ihtimal yapmıştır. VIP 17 olmuştur. 96 günde yapmıştır yani. Helal olsun. Çok güzel bir VIP seviyesi. O yüzden bu sadece VIP. Dükkana geçelim. Buradaki güneş kehribarı alınmıştır. Tabii ki bu farklıdır. KVK için önemi vardır. Buradaki paketlerden baktığımızda daha harbi birinci sezonda pakete alınmıştır. Buradan da kehribarda korunmuş bir paket vardır. Onu da gümüş paketine kadar alınmıştır ki bu yapıları rally açtığınız için çok işinize yarıyor aslında. Güzel bir paketler alınmıştır ve buradaki geri kalan paketler kalıyor. Yani buradaki gördüğünüz gibi Bilgi Çeşmesi veya Umut Şehri herhangi bir işe yaramıyor şu an artık. Onlara da bakacağız. Günlük özel teklifinde burada Piros alınıyor. Tedarik deposunda bakarsak yani 30 günlük mücevher tedariği, 30 günlük araştırma, 7 günlük hızlandırma ve vesaire, yani bütün paketler alınmıştır. Special kaynakta bir şey yoktur ve buradan da paketler hepsini tamamlanmıştır. Yani buradaki 3 tane, üstteki 3 tane harici, alttakiler hepsini sağlam bir şekilde hesabın sahibi almıştır. Peki hesapta neler var neler yok, beraber bakalım. Hesap 61 milyonluk 31 milyon birleş puanı var. Yani 61 milyonda 31 milyon birleş puanı gerçekten çok yüksek bir rakam ve buradan daha KVK'ya girmeden 260 bin bir ölüsü vardır. Hesap hangi krallıkta? 4095 krallığında. O yüzden 4095 krallıkta tüm Türklere ve yabancı arkadaşlarımıza selamlarımız olsun. Böyle güzel bir hesaba sahip olduğunuz için söyleyeyim ki şanslısınız. Haydi geçelim bakalım başka neler var. Peki hesabın sahibi herhangi bir şekilde kaynak desteği verilmiştir. Evet, 400 milyonluk bir kaynak desteği vardır bu hesapta. Bakalım başka neler vardır. Hesabın çantasına bakarsak buradan böyle bir şekilde 2.300 bin gıda, 2.8 odun, 2 taş ve 1.4 altın vardır. Yani bu kaynaklar güzel bir rakam. Buradaki çantada buradaki sandıklar da vardır. Biraz daha yani tedarik ederse bu kaynaklar KYK1 için, yani bu hesabı tahmin eder mi? Tatmin edemez. Yani ben bunu size söyleyeyim ilk başında. O yüzden biraz daha kaynak tatmin etmesi gerekiyor. Hızlandırma kısmına geçersek gayet düzgün bir şekilde, sağlam bir şekilde hızlandırması vardır. 330 gün genel hızlandırma, 126 ya 127 günde iyileştirme vardır. Yani toplam olarak 456 gün bir hızlandırma burada, 41 de günde, yani bu 41 günde burada, yani 500 güne gene yakın olarak bir hızlandırması vardır. Yani hızlandırmalar iyi mi? KK1'i yani idare eder mi? Çok rahat, fazlasıyla da idare ediyor yani bu kaynakla bu hızlandırmalar. O yüzden hiçbir problem olamaz. Güçlendirme kısmına bakarsak 13 tane %50'lik kıta kapasitesi var. Buradaki saldırılar ve savunmalarımız da vardır. 23 tane de %25 kıta kapasitesi ve rezervelerimiz vardır. Bu tarz hesaplardan rezerve falan KK1'de çok fazla harcaması gerek var mı? Gerek yoktur. Çünkü oyuncular o kadar güçlü değiller ve bir tane T5 hesabı, yani 2K asker, 2K asker, 3 tane 2K'lık asker basarsa birçok kişi valilerden falan geçiyor. Bir 20K'lık da basarsa artık iş işten geçiyor. Ekipman kısmına geçersek, ekipman kısmında böyle bir ekipmanlarımız var. Ancak ben size böyle bir şekilde söyleyeyim. Bu hesabın, benim tahminim, yani hesabın sahibini bilemem ama ben kendi tahminimi söyleyeyim. Yani en azından 550K vardır. 500-600 bin rahat rahat vardır yani TL.
O yüzden sizin yorumlarınız da önemli benim için. Bir bakalım siz ne kadar harcamıştır diyeceksiniz. Burada Minimato'ya 3 parça, 4 parça, 4 parça, 3 parça suarımız vardır. Bir parça da silah buradan vardır. Ancak Minimato'ya yani bir tane silahda bir parça daha yapılırsa setten burada direkt karşı saldırı hasarı diye %3'lük alıyor ve çok daha güzel olacak. Piyadeden de buradan bir tane kafalık yapılmıştır. Okçuda bir set vardır. Süvariden bir set vardır. Baya baya ekipman buradan toplanıyor. Ve bakalım bu ekipmanlar nasıl olacak. Ancak süvarideki bu ekipman ve bu ekipman bir işe yaramıyor dostum. Ben sana söyleyeyim. Bunlar da yine aynı şekilde çöp ekipmanlar bunlar. Hiçbir şekilde yapma. Burada bunun yerinde ya bunun ben olsam bu pantolonu yapacağım. Eldiven ve ayakkabı, silah ve kafalık setten yapıyorum. Onu da size söyleyeyim. Ondan harici materyalimiz biraz azdır. Çünkü sürekli ekipman yaptığı için materyaller çok fazla yetişemiyor. Ama bakalım tekrardan hepsini bakacağız. Bakalım ekipmanlar komutanların üzerinde neler var. Buraya bakarsak burada 25 tane pasaport vardır. 3 tane de 2 günlük. Bunlar hiçbir şey değildir. Zaten hızlandırmaya dönüşecek. Çünkü artık VIP 6'yı geçmiştir. Ondan harici burada 30 günlük bir sempatik devri yani okçu savunması vardır 30 günlük. Ha, kullanabiliyor mu? Kullanabiliyor. Ancak bir işe yaramıyor. Yani burada bir kıta saldırısı ya olsa onu yapsın. Eğer ki olmadı KYK'da da bir kıta okçu yapıyorsa bunu kullansa daha mantıklı oluyor. Ondan harici buradaki yıldızlarımız vardır ve başka bir şey de yok. Yani çanta bu kadar ama komutanlar buradaki herkesin merak ettiği şey komutanlardır arkadaşlar. Eğer ki siz de bu tarz şekilde hesap inceleme, koçluk yapmak isterseniz krallık tanıtımı veya hatta proje tanıtımı ücrete tabii ki Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Size gereken bilgileri veriyorum. Ancak size böyle bir şekilde söyleyeyim. Eğer ki gerçekten yani bir harcama yapıyorsunuz bile yani koçluk alırsanız çok daha mantıklı oluyor. Çünkü size en ufak yapabileceğiniz en ufak hataları bile yani önden geçiyorsunuz ve yapamazsınız. Geçelim bakalım neler var neler yok komutanlarda. Beğeni atmayı o yüzden unutmayın şimdiye kadar. Komutanlar kısmına geçersek burada bir Tutmos'umuz fulldur. Bir Minimatomuz fulldur. Bir Martelimiz fulldur. Bir Richard fulldur. Bir Chao Chao fulldur. Atterfleet'imiz 5-5-3-5 vardır. Buradan Hannibal Barka'mız fulldur. YSG 5-5-4-2 ve hesabın sahibi kendisi gülerek dedi ki ya YSG'yi ben çaktan fullleyeceğim. 20 günümüz var daha savaşta. 3 vs 1 atıyoruz. Yani onlar 3 krallığın arasında tabii ki 3 vs 1'dir. 20 gün savaşımız var. O zamana kadar çaktan ben fullleyeceğim. Yani hiç ya YSG'ye baktığınızda 210 kafa basılmıştır. 170 kafada tabii ki burada heykelleri sadece çaktan çıkartmış. Gayet düzgün bir şekilde. Buradan da Santuz'umuz fulldur arkadaşlar. Buradan da bir tane Piros'umuz var. Piro Plagius'umuz vardır. Çok pardon. Ya ben bir Piros bir Pelagius'u hep karşılaşıyorum yani. Karıştırıyorum. Pelagius'umuz burada 5-5-2-1 vardır ve buradan da tabii ki bir Piros'umuz var. 5-5-1-1. Piros'un günlük paketleri çekiliyordu. Ancak ben burada bazı şeyleri merak ettim gerçekten. Ekipman kısmına geçelim. Ondan sonrası ben sana komutanları söylüyorum. Okçu ekipmanlarımız gayet düzgün bir şekilde duruyor. Süvari ekipmanlarımız da gayet sağlamdır. Burada sadece dediğim gibi bir göğüslük setten yaparsa süvari için yani burada 4 parça olacak %3 karşı saldırı oluyor. Çok daha sağlam oluyor. Burada bir tabii ki Charles Martel'imiz var. Charles Martel de böyle bir şekilde yani duruyor. Buradan da bir Richard'ımız vardır. Chao Chao'da bir ekipman, iki tane ekipmanımız var. Ancak Chao Chao'nun çıkartabilecek bir potansiyeli yok. Yani bunları ben size başka bir öneride bulunurum tabii ki. Eğer ki isterseniz yapabilirsiniz. Buradan da bir diğer komutanlarımızda herhangi bir şey yoktur. Buradan da sadece toplama ekipmanları bunlar. Toplama komutanları atarsanız daha mantıklı oluyor. Şimdi ben size böyle bir şekilde söyleyeyim. Piros'umuz 5-5-1-1 olmuş. Yani Piros'u şu an 60 seviyeye çıkartmak çok zor oluyor. Ve buradan da bir Pelagius'umuz vardır. Pelagius da 5-5-2-1'dir. Yani ben olsam buradan eğer ki bu oyunu oynuyorsam yani bir kıta okçumuz vardır. Yani Tutmos YSG buradan duruyor. Martel'imiz vardır. Richard vardır burada. Atefleet'imiz vardır. Santuz'umuz vardır. Hannibal Barka'mız var. Bu hesap kaç kıtaya çıkacağını ben tahmin edemiyorum. Şu an birisi geri gelse ben size hemen hepsini söyleyeceğim. Burada bir Tutmos YSG'miz olacak. Tutmos'ta kaç tane kafa basmıştır? Burada 614 kafa basılmıştır. Martel'imize bakarsak burada Martel'e 316 tane kafa basılmıştır. Richard'ımıza bakarsak Richard'da burada 197 tane altın kafa basılmıştır. Chao Chao'ya bakarsak buradan 17 tane kafa Chao Chao'ya basılmıştır. Hannibal Barka'ya kafa basılmaması gerekiyor ki basılamaz. 210 tane
YSG'ye basılmıştır ve buradan da tabii ki Pelagius'umuz vardır ve Pelagius'ta 235 kafa kendi kendinden gelmiş ve buradan da bir Piros'umuz vardır. 5-5-1-1 6 tane kafa da buradan basılmıştır. Yani ben bu hesap nasıl oynanacağını bilmiyorum. Ancak ben olsam burada bir Totmos YSG yapacağım. Bir tane Minimato Hannibal, Minimato buradan bir Baybars yapacağım. Buradan da başka bir şekilde olsa bir tane daha kıta suare yapıyorsam burada ben Pelagius Chow Chow'u yapacağım. Pelagius Chow Chow'u ne yapacağım? Pelagius kendi alan hasarı vardır. O yüzden Chow Chow ile beraber kullanırım. Ama Pelagius'u günlük paketten artın alacağım. Ondan harici Richard Santuz'u yapacağım. Martel, Piros yapacağım. Richard Santuz'u yapacağım. Athelfleet, Hannibal Barka'da. Buradan böyle bir şekilde 5 kıtayı rahatlıkla çıkartıyorum ve ekipmanlarımı dizeceğim. Ancak bundan harici ekipman dizmekten hariciyle kıta ayrıntılardan bakarsak burada 500k piyade T4 vardır. 400k'da piyade T5 vardır. 600k süvari vardır. Yani 300k'da buradan vardır. 563k'da okçu T4 vardır burada. Yani ben olsam burada 2 kıta süvariyi rahatlıkla çıkartabiliyorum. 2 kıta piyadeyi de çıkartıyorum. 4 oldu. Bir kıta da karışık çıkartacağım. Bir kıta da okçu çıkartabiliyor zaten. Ya bir kıta piyade, iki kıta piyade, iki kıta süvari, bir kıta okçu çıkartabiliyor veya hatta daha güçlüsü de belki de yapabiliyor. Yani bu hesap rahatlıkla değiştirebiliyor. Yani iki kıta piyade dersem ben buradan mesela Martel Richard yapabiliyorum. Bir kıta piyade eğer ki istiyorsam, ki bu kadar askerim varsa iki kıta piyade muhakkak şarttır. Burada ben olsam Martel mesela Piros yapacağım. Richard Santuz'u yapacağım. 2 kıta oldu. 2 kıta süvari, bir kıta da okçumu yapacağım yani. Veya hatta burada Martel, Martel, Hannibal Barca yapacağım. Richard mesela. Santuz'u yapacağım. 2 olacak. Yani Richard, Piros yapacağım. 2 oluyor. 2 kıta süvarimiz de olacak. 2 kıta okçumuz da, bir kıta okçumuz da rahat bir şekilde buradan tabii ki toparlanıyor. Yani burada son olarak eğer ki kıtalarımızı söylesek, Martel Hannibal Barca bu birincisi oluyor. İkincisi Richard Santuz'u oluyor. Bu iki kıta oluyor. Üçüncümüzde Minimato Baybars. Dördüncümüzde Pelagius Chow Chow. Beşincimizde Tutmos YSG. Böyle bir şekilde ben bu hesapta devam edeceğim. Ama sizin önerileriniz bu kıtaların hakkında, KVK1 için bu hesaba nelerdir? Yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Eğer ki siz de hesap incelemek istiyorsunuz, koçluk yapmak isterseniz veya hatta krallık tanıtımı veya tabii ki ekip tanıtımı ücrete tabi, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Size gereken bilgileri veriyorum ve özellikle de bunu söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten eğer ki yüksek rakamlar bir harcama yapıyorsunuz, bence bir koçluk her türlü sizi çok daha fazla şeylerden korur ve çok daha iyi bir şeyler yapabiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.